Türkiye'nin gizli projeleri var mı? Peki gizli projelerimiz Avrupa'nın diğer ucuna kadar gidebilir mi? Türkiye'ye neler oluyor? Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir plan yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri aslında 1987 yılından beri yeni Türkiye planı hazırlıyor. Şok olacağınız 5 ayrı parçaya bölünmüş yeni Türkiye haritasını yayınlıyor. Amerika Birleşik Devletleri eskiden alttan alta birçok ülkede her türlü darbeye, her türlü kışkırtıcılığı yapardı. Bunu yaparken de yumuşak bir dil ve paranın gücünü IMF'yi kullanırdı. Peki bu neydi? Amerikan Gizli Yapılanması Örgütü var. Siz bugün Yunanistan'la bir savaş çıktığında ne olacağını düşünüyorsunuz? Ben size bugün detaylıca olacakları anlatayım. Merhabalar arkadaşlar, tekrar sizlerle birlikteyiz. Türkiye gizli projesini Yunanistan'a karşı mı kullanacak? İşin NATO boyutu şöyle. NATO'ya üye olan ülkelerde yapılan gizli anlaşmalarla bu ülkelerde oluşturulan gizli gücün adıdır Gladio. Gladio, Sovyetler Birliği'nin yayılmasına karşı NATO tarafından oluşturulan ancak NATO tarafından varlığı bir türlü kabul edilmeyen bir hayalet güçtür. Elbette Türkiye darbe dönemlerinde dahi, misal isminde her daim demokratik kelimesi geçen ve fakat zorbalıkla yönetilen bir az gelişmiş Afrika ülkesi gibi olmadı. Ne var ki günümüzde Amerikan menşeli, yeni metinlerden anladığımız üzere yapay zeka ve kuantumla ilgili gelişmeleri de hesaba katarak evrime uyum sağlamaya çalışan Gladio'nun Türkiye'de de bir dönem yoğun faaliyet gösterdiğini Sağır Sultan bile biliyor. Gladio şunu söylüyor: az gelişmiş ülkeler kendi ordularının işgalindedir diyerek ülkelerde darbe yapılmasını ve Amerika'yı besleyen yeni hükümetlerin kurulmasını destekliyor. Gladio maalesef yıllardır ülkemize zarar vermek için çok çalıştı. Ülkemizde pek çok darbe girişimi oldu. Ekonomimiz defalarca sarsıldı. Üstelik Amerika Biden'ın başa geçmesiyle bu örgüte aktardığı para miktarını 2'ye katladı. Bu yıl sadece bu örgüt için 10 milyar dolarlık bütçe ayırmıştır. Amerika bu örgüt için ilk defa bu kadar çok bütçe ayırdı ve çok dikkatli olmalıyız. Gladio'nun bu işe ayrılan bütçeyle devletleri içeriden çökertmek, içeriden insan satın almak ve ordunun polisin içine gizlice sızmaktır. Bu gizli örgüt her türlü provokatif eylemi terör örgütlerine aktararak gizli bir şekilde ülkeleri yıkmayı hedeflemektedir. Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü FETÖ deneyimiyle tarihte örneği görülmemiş bir forma büründü. Devletin arşivindeki istihbari bilgi notları, komisyon raporları ve iddianamelerden oluşan FETÖ külliyatı bize gösteriyor ki FETÖ Gladio'nun yeni sürümü. Bir başka deyişle Neo-Gladio'dur. Bu küresel faaliyet Türkiye'de hain darbe girişimini savruşturulduğu 15 Temmuz 2016'dan sonra yoğunlaşmıştır. FETÖ'yle mücadele sürecinden önce yurt dışında bulunan ve 2016'dan bu yana aradan geçen 5 yılda yurt dışına kaçan kişilerin artık bir diaspora oluşturduğu muhakkak. Gladio deyince işin istihbarat boyutu da mutlaka hesaba katılmalıdır. 1960, 1970 ve 1980'li yılların Milli İstihbarat Teşkilatı, tarihsel koşullar gereği NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla Gladio'yla iyi geçinen bir teşkilattı. Çünkü tıpkı Türk Silahlı Kuvvetleri gibi onun etkisindeki MİT de esas olarak NATO'yu üst akıl kabul etmek durumunda olan bir kurumdu. Günümüzde bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasal liderliğinde süren dönüşümün bir sonucu olarak hatırı sayılır ölçüde değişmiştir. Yine de hala kat edilecek yol var. 6-7 Eylül olayları ve 12 Eylül darbesi ayrıca kanlı 1 Mayıs'ta bu örgütün gizli projelerini örnek olarak verilebilir. Truman doktrinini eyleme geçiren ülkelerden biri olarak Türkiye, Gladio operasyonuna ilk katılanlardan biri oldu. Ve kimilerine göre bu projeden de arındırılamayan tek ülke oldu. 22 Mayıs 1947 senesinde ABD Başkanı Harry Truman, Türkiye'yi de kapsayan geniş bir askeri yardım kampanyası metnini Yunanistan ve Türkiye'ye yardım kanunu basınının huzurunda imzaladı. Bu yardımı ABD'nin ünlü Dışişleri Bakanı Marshall organize edecekti. Bu imzadan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Başkan Truman, ABD Kongresi'nden Türkiye ve Yunanistan'a yapılmak üzere 400 milyon dolar talep ettiğinde tüm Türkiye'de hayat kısa süreliğine de olsa durdu.
Tüm gözler ABD'li politikacıların vereceği karara çevrilmişti. Özellikle ABD Başkanı'nın kongrede yaptığı konuşma yürekleri okşamış ve tüm gazetelerin manşetlerini süslemişti. Bu konuşmaya göre Türkiye, Avrupa'nın ileri karakolu ve Orta Doğu'nun istikrar kalesi olarak resmedilmişti. Dünya özgürlüğüne giden yol Anadolu'dan geçiyordu. Neyse ki korkulan olmadı ve dönemin medya manşetlerinin söylediklerine göre kahraman kongre üyeleri yasayı onaylayarak Truman'a istediği yetkileri verdi. Türkiye'yi ABD'ye bu denli yaklaştıran en önemli gerekçe Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin cüretkar talepleriydi. Kars ve Ardahan'ı talep eden Moskova, Boğaz'ın statüsünün yeniden ele alınarak bölgeden kendisine üst verilmesini açıkça dile getiriyordu. Türkiye gelecekte ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı yardımları yine Amerika'nın rızası dışında kullanamayacaktı. 1964 yılında Türk vatandaşlarının katledildiği Kıbrıs'a harekat yapmayı planlayan Türkiye'ye ABD yaptığı yardımlardaki anlaşma maddelerini acı bir şekilde hatırlattı. Ve bizzat ABD Başkanı Johnson'ın imzasını taşıyan mektupla Türkiye alenen tehdit edildi. Türkiye ABD'ye tam teslimiyetin sakıncalarını ilerleyen yıllarda fazlasıyla gördü. Türk ekonomisi her yönüyle Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı hale gelecekti. Bu da Türkiye bağımsızlığını büyük tehlikeye atmıştı. Türk ekonomisi bağımsızlığını kaydettikten sonra siyasi istikrar da uzun bir süre sağlanamadı. Demokrasi yolculuğumuz darbeler, muhtıralar ve siyasi istikrarsızlıklarla bölünürken bu süreçlerde ekonomi siyasi krizleri tetikleyen temel faktör olarak öne çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin yardımlarla bağımlılaştırılma sürecinin miladi olan Truman doktrini ülkemizi askeri ve istihbari anlamda Amerika Birleşik Devletleri'ne adeta müptela kılan sürecin kilometre taşlarını döşemişti. Malzeme ithalatı, istihbarat ithalatı ve hatta şirketlerin kendilerini kullanırken sık kullandığı vizyon ve misyonun bile ithalatı uzun yıllar boyunca sürdü. Truman doktrini ile Türkiye'de kurdukları sistemi bir yandan beslerken bir yandan da onun tasfiye edilmediği algısını sürekli işlediler ve yerleştirmeye çalıştılar. Elhak bunda bir ölçüde başarılı da oldular. Kelimenin geleneksel anlamıyla Gladio'yu 1990'larda aşama aşama tasfiye ettikten sonra uzun süredir hazırladığı Neo Gladio'yu yani FETÖ'yü kendi öz toprağımıza, tarlamıza eken NATO'nun, daha doğrusu onun başat gücü ABD'nin gayrimeşru çocuğu da devletten hatırı sayılır biçimde temizlendi. Halen de temizleniyor. Bu da öyle Gladio operasyonu mottosunda söylendiği gibi sessizce, özgürlüğe hizmet etme şeklinde olmadı. Türkiye istihbari ve askeri bağımsızlığını gürültülü ama debdebeli bir mücadele aldı. Onların hazırladığı rapordaki jargondan ilham alan şu cümleyle bitirelim. Bu, bir ülkesini kendi ordusuna yerleşmiş hainlerin işgalinden kurtarma mücadelesiydi. Peki sizce bundan sonra ne olur? En önemli soru, bizim tarafımızda yer almayan, ayrımcı olan ve açık açık Yunan tarafını tutan NATO'dan ayrılmalı mıyız? Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.